Selamlar. Türkiye'den ve tüm dünyadan videolarımı izleyen, kanalımı takip eden, abone olan, beğeni yapan herkes kanalıma hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bugün yine sizlere çok güzel bir turşu tarifi vereceğim. Bugün acır turşusu yapacağız arkadaşlar. Şöyle aldım pazardan, bu kadar aldım. Yetmezseydi diye birazcık içine salatalık ilave edeceğiz ve acı biber ilave edeceğiz. Şöyle 5 kiloluk bir kavanoza koyacağım. Turşucularda kilosu 200 TL olan acır turşusunu biz çok daha ucuza mal edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım hemen hazırlamaya turşumuzu. Evet, hemen başlayalım turşumuzu hazırlamaya. Hemen kabımı alıyorum. Önce yıkayacağız acıları arkadaşlar. Önce yıkayalım. Şöyle gösterelim. Çok güzel yalnız acıları. Hemen bol suda yıkayalım acılarımızı. Şöyle bura acılarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Üzerinde kırtıklı olduğu için toz, pas, çöp kalabilir. Onun için bu şekilde tek tek yıkamamız lazım. Bakın kırtıklı yerlerine dolar. Bu şekilde 3 su yıkayacağım. Bir tanesini yıkadım. Bol suda yıkadım. Dediğim gibi 3 su yıkadım. Şu uzun sap kısımlarını kesiyorum ama derin kesmeyin. Çünkü bunlar doğranmaz. Doğrarsanız erir arkadaşlar. Yani bunu da unutmayın yani. Doğrayanlara ben şaşıyorum. Niye öyle doğruyorlar? Çünkü erir. Şu sap kısımlarını hemen kesiyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle şunu alalım. Yetmezse diye biraz salatalık hazırladım. Bir de çatalımız var. Şöyle hemen biraz çatalla birkaç delik açıyoruz. Tuzlu salamurayı içine alsın. Başka bir şey değil. Bunun turşusu çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yapın, inanın ki yemelere doyamayacaksınız. Ben geçen yıl karışık turşunun içine koydum. Yani çok güzel oldu. Karışık turşuda da. Bu şekilde işte delikler açıyoruz. Biraz salamurayı içine alması için. Evet. Şöyle delme işlemimiz de bitti. Ne koyalım içine? Şimdi burada benim sarımsaklarım var. Şöyle 3 baş sarımsak hazırladım. Özellikle yerli sarımsak kullanın. İthal sarımsak kullanmayın. İthal kullanırsanız sonra ne olur biliyorsunuz mu? İri iri diye alıyorsunuz onları ama bunlar biraz ufak olur yerli sarımsaklar. Mavi olur içinde ve turşunuz ziyan olur. Onun için mümkün olduğunca turşularda yerli sarımsak kullanın. Ülkemin canım ülkemin sarımsaklarından alın. Şöyle. Onları da dilimleyeceğim. Sarımsakları da soydum. Onlar da hazır. Hemen şimdi turşumu hazırlamaya geçiyorum. Şöyle 5 kiloluk kavanoza koyacağım. Cam kavanoz. Şöyle sarımsaklarımı soydum. 3 baş dediğim gibi sarımsağım vardı. Onları soydum. Hemen onları şöyle dip kısma atıyorum. Ve sıra geldi acırları yerleştirmeye. Şöyle kocaman dik olarak arkadaşlar. Bakın acırları yerleştireceğiz. Doğramayın. Bu şekilde muhakkak yapın. Doğramayın bu acıları. Şöyle dik bunları kenar kısımlarında şöyle güzel dursun diye yerleştiriyoruz tabii ki de.
Bakalım ne kadar dolduracak. 5 kiloluk kavanoza. Gördüğünüz gibi şöyle kıyıvera acıları dizdim. Şöyle koyduk. Bakın acılarımızı. Biraz şimdi acı biberlerim var. Ben bunları yiyeceğim daha sonra acı biberler içinden. Onun için birazcık acı biber atmak istiyorum. Hiç kesmedim acılar çıkmasın diye. Ama keserseniz acılı olur biraz turşunuz. Suyuna acısı çıkar. Şöyle aralara onları da atıyorum. Hem güzel dursun. Hem de acı biber turşusu da yiyelim içinden, değil mi? Heh. Çok güzel oldu. Evet, acı biberleri de attım. Az topladım. Çok fazla koymayacağım. Şöyle acı biberleri de içine ilave ettik. Şimdi şöyle birazcık salatalığım var. Bunları ben hemen yıkayıp onları da koyacağım. Salatalıkları yıkadım. Hemen orta boş yerlerine, boş kalan yerlere, orta yerlere zaten bunları kenara dizdik ya, boş kaldı. Tabii ki oralara salatalıkları böyle koyuyoruz. İsterseniz başka biber de koyabilirsiniz. Olur her türlü ama bu acır salatalık cinsinden olduğu için ben salatalık koymak istedim. Onları da bütün koyuyorum. Deldim daha önceden arkadaşlar. Onlara da delik atıldı. Şöyle ortalarına onları da koyalım. Olmaz demeyin, mis gibi de oluyor yani. Evet, 5 kiloluk kavanozumuza acırlarımızı güzelce yerleştirdik. Birazcık da yarım kilo kadar da salatalık koydum. Birkaç acı biber koydum. Kavanozumuz hazır. Şimdi suyunu, salamurasını hazırlayalım. Hemen tuzunu verelim. Tuzumuz bildiğiniz kaya tuzu kullanacağız arkadaşlar. Normal tuz kullanmayın. Erimesin. Hemen şimdi tuzunu veriyoruz. Bu 5 kiloluk bir kavanoz ve 5 kaşık, hatta 6 kaşık tuz ilave edeceğim. Bir kaşık fazladan ilave edeceğim bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kaşık fazla koyuyorum. Normal ölçü 5'tir, birebirdir ama bunlara bir kaşık fazla koydum. Tuzunu verdik. Şimdi şeker ilave edeceğiz. Turşuların olmazsa olmazı şekerdir arkadaşlar. Şeker ölçüsü yarıya indiriyorum. 2,5 kaşık. Evet, 2,5 kaşık da şekerini ilave ettik. Sıra geldi sirkesine. Evet, tuzunu, şekerini ilave ettik. İsterseniz limon dilimi de koyabilirsiniz ama hiç gerek yok. Yeteri kadar zaten sirke koyacağız. Şöyle sirkemi açıyorum. 1 litrelik bir sirke kullanacağım arkadaşlar. Yani 5 bardak çıkıyor 1 litrede. Olduğu gibi hepsini dökeceğim. Onun için hiç bardak ölçüsü yapmıyorum. 1 litre sirkemiz bu. Bunu unutmayın. Tamamen döküyorum. 1 litre sirkeyi arkadaşlar unutmayın. 5 litrelik kavanoza 5 bardak sirke koymamız lazım. Bu da 5 bardak çıkıyor genelde 1 litre olduğu için 5 bardak. Şimdi üzerine suyla dolduracağım. Aldığı kadar. Biraz ben sirkeyi her zaman bol koyarım. Çünkü turşularımda limon tuzu kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Hiçbir zaman limon tuzu kullanmıyorum. Tavsiye etmiyorum. Çok kullanan var ama ben kullanmıyorum. Doğal olarak yapmayı seviyorum turşularımı. Çok da güzel oluyor. Kütür kütür. Nohut falan atmıyorum. Çünkü nohut suyunu bulandırıyor ve uzun suyun uzamasını sağlıyor. Onun için nohut falan atmıyorum. Bu şekilde turşumuz çok güzel olacak zaten. Gerek yok. Hemen kapağını da kapatalım. Şöyle sıkı sıkı, yani hava almaması için.
Turşumuzu hazırladık tabii ki de. Şöyle bir çevirelim. İçinde tuzu erisin, biraz karışsın yani. Erisin demem değil de hemen erir mi? Erimez tabii ki de. Biraz şöyle karışsın ki suyla sirke böyle birbirine geçsin, tuz geçsin. Zaten bu dururken tuzu, sirkesi birbirine zaten karışacak da siz de böyle karıştırıverin işte, arada sallayın. Yani kurunca karanlık bir ortama bırakacaksınız turşunuzu. 15 gün sonra turşumuz yenmeye hazır olur. Ama biz bunu kışlık yapıyoruz. Yemeyeceğiz. Bunu kışa yiyeceğiz de. Çok güzel oldu. Daha ne olsun yani. Mis gibi acık turşumuzu da kırdık kışlık. Şöyle. Süper oldu. Bu kendi kendine tuzu eriyecek. İçine alacak acurlar. Kütür kütür çıtır çıtır bir turşu olacak. Sadece sirkeyle kurun turşularınızı çok daha lezzetli misler gibi turşuyun. Üzerine koyduğumuz su da içilebilir su arkadaşlar. Kireçli su değil, içilebilir. Parayla satılan sulardan döktük. Şöyle hazırladık işte. Mis gibi oldu. Şöyle gösterelim. Bakın. Yani dersiniz ki sirkesi bol ama ben dediğim gibi limon tuzu kullanmıyorum. Kullanmadığım için sirkeyi biraz bol koyuyorum. Onun için güzel oluyor. Kütür kütür sağlıklı turşu yapmak isterseniz bu şekilde yapacaksınız. Evet arkadaşlar, kilosu 200 TL olan acur turşusunu biz çok daha ucuza mal ettik. 100 liralık acur, birazcık da salata ilave ettim tabii ki de. 5 kiloluk bir cam kavanoza koyduk. Kışa bunlar bize bayağı bir yeter. Daha ne olsun. İnşallah siz de bu turşuluk acurlardan alırsınız. Şu anda pazarlar dolu, acurla dolu. Gidin alın ve turşunuzu koyun. Bol sağlıklı, bol probiyotik kaynağı sizlere hastalıklara karşı bağışıklık kazandıracak bir turşu tarifi verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi videomu bitirmeden önce ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.